Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çifte bir mutluluk yaşıyorum. Neden? Birincisi uzun süredir yapmak istediğim hırkayı tamamladım. Bunu yine bir takipçim yapmamı istemişti. Buradan prensese sevgilerimi gönderiyorum. Diğer heyecanım ise arkadaşlar bugün benim doğum günüm. 48 yaşını doldurdum bugün itibariyle. Doğum günümü kutlayan herkese buradan ayrıca öpücüklerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi hemen hırkamıza geri dönelim. Bakın hırkayı ben şöyle bir kendi etrafımda dönerek bir size göstermek istiyorum. Şimdi ben bu hırkayı arkadaşlar biraz böyle abiye versiyonunu göstermek istedim size. Ama bakın bu hırkayı çok rahatlıkla bir kot pantolonla dahi yani spor kıyafetlerle dahi giyebilirsiniz. Hırkanın kol bölümü bakın Selanik örgüden oluşuyor. Yaka pat bölümü bildiğimiz klasik bir ters bir düz lastik. Kemer ise arkadaşlar yalancı Selanik'ten oluşuyor. Tamamen angora iple örülmüş bir hırka. Sadece kol bölümünde, yaka bölümünde bir de arkadaşlar kemer bölümünde angora ipe simli ip karıştırarak ördüm. Bakın tekrar bir göstereyim arkadaşlar size. Ben çok beğenerek ördüm bu hırkayı. Yapımı çok kolay, çok da zevkli, çok da seri ilerliyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi yine hemen lafı çok uzatmadan hırkamızın yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. İplerimi göstererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın hırkanın gövde kısmında şu şekilde bir angora ip kullanacağım. Pat kısmında ise hem pat kısmında hem kol ağızlarında hem de kemerde ise bu angora iple bakın şu şekilde bir simli ipim var. Bu ikisini birlikte örerek pat kısmını, kol ağzını ve kemeri yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben 5,5 numara şiş tercih ettim çünkü arkadaşlar benim elim bir tık sıkı. Bir de bakın misinası uzun olan bir şiş tercih ettim. Bunun sebebi de şu. Şimdi ben diğer kazaklarımda olduğu gibi bu hırkada da olabildiğince az dikiş istiyorum. Muhtemelen sadece omuz bölümüne dikiş atacağız. Onun dışında bir dikişimiz olmayacak. Yani arka parçayı ve iki ön parçayı. Sağ ve sol ön parçaları bir de patı birlikte öreceğiz. Şimdi sizler dilerseniz bu parçaları birbirinden ayırarak da hırkanızı örebilirsiniz. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Bir de arkadaşlar şimdi size ilmek oluştururken farklı bir teknik göstereceğim. İlmeğimizi oluşturmak için bakın bir tığa ihtiyacımız var. Benim tığım tamamen tesadüfi bir şekilde 3,5 numara tığ almışım kutumdan. Bu tığ numarasının arkadaşlar herhangi bir önemi yok. Sadece ilmeğimizi oluşturmak için gerekli olacak bir tığ. Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle 16 adet pat ilmeklerimizi oluşturacağız. Ardından 200 adet hırkanın ön ve yan parçalarını yani 50 adet bir ön parça olacak, 50 adet diğer ön parça olacak, 100 adet de arka parça olacak. Toplamda 200 adet ilmek oluşturacağız hırkanın gövde kısmı için. Bir de ardından 16 adet daha patımız için ilmek oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Patta angora ipimizle simli ipimizi birlikte kullanacağız dedik. Bakın öncelikle ben iplerim kaymasın diye bunu alışkanlık haline getirmişim. Şöyle bir iplerimin ucuna düğüm atacağım. Şöyle bir miktar ipimi rahatlatayım. Şimdi tığla ilmek oluşturmanın arkadaşlar şöyle bir avantajı var. Biz hep ilmeklerimizi oluştururken bir miktar ipi kuyruk olarak bırakmamız gerekiyor. Ne kadar ip bırakacağımızı da çoğu zaman hesaplayamayabiliyoruz. Tığla ilmek oluştururken bu dertten kurtulacaksınız. Şimdi bunun için arkadaşlar bakın tığ kullanmayı bilen arkadaşlar muhakkak biliyordur ama bilmeyen arkadaşlarım için bakın ipinizi şöyle bir çaprazlama getirin arkadaşlar. Bakın kısa olan ipim önde duruyor. Hemen tığınızı buradan geçirin. Ardından arkadaşlar bakın şu noktayla elimi İki parmağımla bu noktayı tutuyorum. Bakın bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu benim kilit zincirim olacak. Hemen ardından bir adet daha ilmek bakın oluşturuyorum. Bu aşağıdaki bölümü çok fazla sıkmadım. Şimdi bakın.
Şişimi buradan geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar bizim şu alttan yürütmemiz gereken bir ipimizin, ilmeğimizin olması gerekiyor. Bakın az önceki zincirimin içerisine yeniden giriyorum ve buradan bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ne şekilde devam edeceğiz. İpimizi bakın önden arkaya doğru geçiriyoruz. Önden arkaya doğru geçirdim. Ardından bakın tığımla bir zincir çektim. Bakın bir adet ilmek oluşturdum. İpimi yeniden bakın önden aldım, arkaya doğru geçirdim ve hemen buradan bir zincir daha çektim. Bakın ikinci ilmeğim oluştu bile. Üçüncü ilmeğim oluştu bile. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın ipimi öncelikle önden arkaya doğru doladım ve bir adet zincir çektim. Bakın dördüncü ilmeğim. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bakın 5, tekrar yapıyorum 6, 7. Şimdi 16 adet bir oluşturalım arkadaşlar. Tekrar ipimizi arkaya doğru alalım. 8. Bakın tığımla şişimin arasından geçirip arkaya doğru alıyorum. 9. Devam ediyorum arkadaşlar. 10. 16 adet ilmek oluşturdum. Şimdi bakın 16 ilmekten sonra artık simli ipimi bırakacağım. Sadece simsiz ipimle devam edeceğim. 200 adet bununla ilmek oluşturacağım. Şimdi yalnız bakın aşağıda bir simli ip var. Bu simli ipi tek başına alıp şişinize bir takın. Bırakırsanız sökülür arkadaşlar. Dolayısıyla bakın artık aşağıda benim simsiz angora ipim var. Sadece bakın örerken şu ilk ilmekleri örerken bir adet angora ip, 2 adet simli ip bu sıraya mahsus birlikte öreceğiz. Bakın geri kalan 200 ilmeğim için bakın artık simli ipimi bıraktım. Aynı yaptığım işlemi bu defa angora ipimle devam ettireceğim. Bakın istediğim sayıya ulaşana kadar bu şekilde ilmeklerimi oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar 200 adet sadece simsiz ipimizle, angora ipimizle ilmeklerimizi oluşturalım. Ardından diğer pat için, diğer patın ilmeklerini oluşturmak için yeniden buluşacağız. Hırkanın gövdesini oluşturacak olan 200 ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi diğer tarafta bulunan patımızın 16 adet ilmeğini oluşturacağız. Şimdi bakın bunun için yeniden simli ip ekleyeceğiz ipimizin üstüne. Ben bunun için arkadaşlar bakın hırkayı örerken bir tarafta bir patta farklı bir yumak kullanacağım simli ip olarak. Diğer tarafta farklı bir yumak kullanacağım. Şimdi bakın simli ipimi şöyle bir miktar uzun tutacağım ki daha sonradan sökme yapmasın. Bakın arkadaşlar iki ipimi birlikte şişimin yine önünden geçiriyorum. Ardından bakın hiçbir fark yok. Tığımla ilmek oluşturuyorum. Zincir çekerek ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın bir adet oldu. Hemen bunu 16'ya tamamlayalım arkadaşlar. 2, 3, 4. Şimdi pat için bakın arkadaşlar şişimin üzerinde 15 adet ilmek var. 16. ilmek için arkadaşlar bakın tığımda olan ilmeği şişime takmak suretiyle bakın 16. ilmeğimi de oluşturuyorum. Bu ilmeği bırakırsanız arkadaşlar örgünüz sökülür. Dolayısıyla bakın her zaman tığınızın üzerindeki son ilmeği şişinize geçirerek bunu son ilmek yapın. Şimdi arkadaşlar bakın patlarımıza bildiğimiz klasik bir ters bir düz lastik yapacağız. Yalnız düzleri örerken çaprazlayarak alacağız ki örgümüz, lastiğimiz biraz böyle elastik, biraz daha hoş görünsün. Şimdi bakın arkadaşlar birinci sıraya mahsus ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından ikinci ilmeğime geçtiğim zaman bakın hemen ters olarak örüyorum. Şöyle iki ipi birlikte ördüğünüzden emin olun arkadaşlar. Bakın bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Normalde benim düz ilmeği bakın ilmeğimin geliş şekli şu şekilde. Ama bu şekilde almayacağım. Bakın alttan alacağım ki ipim çaprazlansın. Şimdi arkadaşlar biz düz örgüyü bakın ya şu şekilde alttan alarak yapıyoruz ya da bakın
ilmeğin ortasından geçerek yapıyoruz. Bunu da ne şekilde ayarlıyoruz? İlmeğimizin geliş yönüne göre hangisi daha kolaysa o şekilde alıyoruz. Bakın benim ilmeğimin aslında şu şekilde alınması gerekiyor düz ilmeklerin. Ama ben çaprazlama yapmak istediğim için şu şekilde değil de alttan alarak ilmeğimi çaprazlıyorum. Çaprazlama dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bakın en son düz ilmeğimi ördüm. Ardından ipimi öne aldım. Ters olarak, terslerde bir şey yok arkadaşlar. Tersleri normal örüyorsunuz. Bu dediğim çaprazlama sadece düzler için geçerli. Bakın düze geldiğimde normalde bakın ipimin gelişi bu şekilde ama ben şu şekilde alacağım. Ardından tersi alıyorum. Bakın tersin gelişi zaten bu şekilde. Bu sırada arkadan öne doğru almam gerekiyor. Çünkü ilmeğimin gelişi o şekilde. Düze geldik arkadaşlar. Bakın çaprazlayarak alıyorum. Bu arada kameranın kadrajındayım değil mi arkadaşlar? Bazen kolumu çok öne itebiliyorum ya da çok geri çekebiliyorum. Bakın hemen ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar lastikte bir arka sıraya geçtiğinizde biliyorsunuz tersleri ters, düzleri düz olarak öreceksiniz. Ama düzlere geldiğiniz zaman yine çaprazlama yapmayı lütfen unutmayın. Bakın çaprazlayarak aldım. Şimdi terse geldim arkadaşlar. Bu patı birlikte geçeceğiz. Birlikte bitireceğiz. Çünkü pattan sonra arkadaşlar düz örgüde size bakın hırkaya lastik yapmayacağım. Farklı bir yöntem göstereceğim size. Hiç lastik yapmanıza gerek kalmayacak. Lastik yapmak istemediğiniz, özellikle bakın mohair iplerin birçoğunda bakın Rus kanallarına baktığınız zaman birçoğunun altında lastik olmuyor. Bunun yöntemi de aşağıya zincir görüntülü bir ilk ilmeği kaydırarak bir zincir oluşturuyorlar arkadaşlar. Bakın bu tekniği göstereceğim şimdi size. Bakın düzü çaprazlayarak ördüm. Hemen patımız bitmek üzere. Bakın sıradakini ters olarak ördüm. Bir sonrakini düz ilmeğe geldim. Bunu hemen bakın şu şekilde çaprazlayarak ördüm. Ve son ilmeğim ters ilmek. Bakın bunu da hemen şu şekilde ördüm. Bir teyit etmek istiyorum arkadaşlar. 16 ilmek mi diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet 16 ilmek. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada benim bir başlangıçta uzun olarak bıraktığım simli ipim var. Bunun sökülmemesi için şuraya bu iple düğüm atmak istiyorum. Güzel bir kör düğüm atın. Bakın burası zaten örgümüzün düz tarafı olacağı için şu an örgümüzün düz tarafını örüyoruz. Bakın arka tarafında kaldığı için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi arkadaşlar bakın normal düz örgüme geçeceğim. Bakın pat bittiği için artık simli ipi bırakıyorum. Şöyle tabii her zaman çift ip kullandığımızda ipler birbirine maalesef dolanabiliyor. Şöyle bir açayım. Şimdi bakın arkadaşlar farklı bir teknik göstereceğim size. Bunda ne yapıyoruz? Bakın önce ilk ilmeğinizi düz olarak ne dedik? Örgümüzün düz yüzü. İlk ilmeğinizi bakın düz olarak örün. Şunu şöyle bir şöyle bir aşağıya doğru çekeyim arkadaşlar. Simli ip gelmesin. Evet. Bakın ilk ilmeğimizi ördük. Ardından şimdi arkadaşlar sıra boyunca diğer 199 ilmek boyunca şu ilk örmüş olduğum ilmeği sürekli yürüteceğim. Bakın ikinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördükten sonra son iki ilmeğimi bakın şişten çıkarıyorum. Son ilmeğimi takıp ilk ilmeğimi yeniden sol şişime alıp bunu bir daha örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeği örüyorum. Sıradaki ilmeği ördükten sonra bakın son iki ilmeğimi çıkarıyorum. Öndekini tekrar sağ şişime takıyorum. Arkadakini yeniden sol şişime takıp bir daha örüyorum. Bakın arkadaşlar sıradaki ilmeği örüyorum. Ben hep şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmeği ördüm.
Arkadaki ikinci ilmeğe, bu benim yürüttüğüm ilmek. Bakın sol şişime yeniden geçirdim bunu. Hemen şişimden çıkarıp, öndekini çıkarıp sağ şişime yeniden takıyorum ki ikinci ilmeğim, arkadaki ilmeğim sol şişime geçsin diye. Bakın bunu tekrar örüyorum. Kafanız karışmasın diye şöyle daha net olması açısından yeniden yapayım arkadaşlar. Bakın sıradakini ördüm. Son iki ilmeği bakın bırakıyorum. Öndeki ilmeği yeniden sağ şişime takıyorum. Arkadakini sola geri geçirip bir daha örüyorum. Bakın ardından sıradaki ilmeğe geçiyorum. Sıradaki ilmeği ördükten sonra bakın hep ikinci olan ilmek benim aslında baştan beri yürüttüğüm ilk ilmeğim. Bakın sol şişime taktım, yeniden ördüm. Kendi yaptığım yöntemi bir daha göstereyim arkadaşlar size. Bakın ben sıradaki ilmeği örüyorum. Ardından sol şişimi bakın ikinci ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bunu sola geçirebilmek için öndekini bir rahat bırakmam gerekiyor. Bakın ikisini de şişimden çıkarıp öndekini yeniden sağa geçiriyorum ve bu sol şişime aldığım ilmeği yeniden örüyorum. Bakın bir daha yapayım. Sol şişime taktım. Bakın ardından iki ilmeği bırakıp öndekini yeniden sağa takıyorum. Dolayısıyla bir çaprazlama yapmış oluyorum. Ama bakın sol şişime taktığımı yeniden ördüm. Şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimizin sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın şu hatta bir zincir oluşuyor. Şöyle bir göstereyim size. Şimdi 200 adet ilmeğimizi de bu şekilde tamamlayalım. Diğer patımızda yeniden görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın şu an sağ şişimde takılı olan son ilmek 200 ilmek boyunca yürüttüğüm aslında benim gövde kısmının ilk ilmeği. Bakın arkadaşlar şu zincir desenini de şöyle bir size göstermek istiyorum kameraya gösterebildiğim kadarıyla. Bakın arkadaşlar yeniden pata geldik. Pata geldiğimiz zaman bakın hem angora ipimizi hem simli ipimizi birlikte kullanacağız. Şimdi bakın ilk ilmeğimiz bizim ters olacak. Dolayısıyla bakın her iki ipimi birden öncelikle bir ön tarafa alıyorum. Şimdi ilmeklerimi oluştururken bu son ilmek için hatırlarsanız bir adet angora ip, 2 adet simli ip olacak demiştik. Dolayısıyla bakın bu 3 ilmeği şimdi birlikte ters bir şekilde öreceğiz. Yalnız tabii bu biraz sıkı bir ilmek oldu arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir önce ayarlamaya çalışayım. Bakın üç ilmeğin birden içinden geçirdim ve ters bir şekilde biraz zorluyor arkadaşlar beni. Bakın ters bir şekilde öreceğim. Şimdi hatta yapamazsam eğer bunu tığımla yapacağım. Hatta direkt tığla yapayım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu ilmek çok sıkı olmuş. Bunun sebebi de sıranın yani patların sonunda yukarıya almış olduğum ikinci simli ip. Şöyle bir arkadaşlar bir yapmaya çalışayım. Şöyle bir çekeyim de arkadaşlar bunu. Evet. Şu son ilmeğim de kaçtı. Hemen şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Evet bakın. İlk ters ilmeğimi de ördüm. Buradan sonrakiler artık beni çok fazla zorlamayacak diye tahmin ediyorum ya da umuyorum. Bakın arkadaşlar sıradaki ilmeğim benim düz ilmek. Düzün gelişi bakın şu şekilde ama bu şekilde almayacağım. Ne dedik? Çaprazlayarak alacağız dedik. Bakın düzü çaprazlayarak ördüm. Terse geldiğinizde normal örüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen birlikte örelim. Bu sırayı dilerseniz birlikte bitirelim. Bakın düze geldik. Düzü çaprazlayarak örüyorum. Şöyle bir miktar parmağıma dolayayım arkadaşlar. İlk sıra her zaman bizi biraz zorlar ama bu sıradan sonra artık hem bu kaydırmalar vesaireler her şeyler bittiği için direkt düz örgü yapacağız. Patlarda klasik bildiğimiz bir ters bir düz lastiğimizi yapacağız. Ama düz ilmekleri her zaman çaprazlayarak alacağız. Orta kısımda ise örgümüzün ön yüzünde
düz, arka yüzünde ters, yani haroşa olarak öreceğiz. Ama dediğim gibi ilk sıralar bizi biraz maalesef zorluyor. Bakın hemen şöyle bir bitirelim isterseniz. Son halini de bir sizinle paylaşayım. Biraz sıkı olmuş arkadaşlar. Siz dilerseniz ilmeklerinizi atarken bir tık daha gevşek yapabilirsiniz. Ama o zaman da örgü biraz bozuk olabiliyor. Onun için ben çok gevşek yapmamayı tercih ediyorum genellikle. Bakın hemen düzü örelim. Düzümüzü ne dedik? Bakın çapraz bir şekilde örüyoruz. Çapraz dediğimiz arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Bakın düz ilmeğimin benim gelişi şu şekilde oluyor. Ben o şekilde almıyorum da şöyle alttan alıyorum. Sadece tek farkı çapraz dediğimiz olay bu. İlmeğin geliş yönüne doğru değil, düz örebileceğimiz diğer şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Bakın hemen sanırım ters düz, ters düz, ters düz. Evet, ters. Bakın şimdi bir düz ilmeğimizi örelim. Evet. Evet, ters ilmeğimizi de örelim ve sonra son düz ilmeğimizi örüp sıramızı bitirelim. Şimdi arkadaşlar bakın birinci sırayı tamamladık. Artık bundan sonraki sıraları size göstermeyeceğim. Sadece bakın isterseniz sadece sıraya birlikte başlayalım. Son ilmeğimiz düzdü hatırlarsanız. Burada alırken bakın ters bir şekilde örmeden alın. Ardından ipinizi arka tarafa alıp bakın ipimin gelişi bu şekilde, ilmeğimin gelişi bu şekilde. Düz öreceğim için bakın bu şekilde çaprazlayarak alıyorum. Ardından patları bitirdikten sonra düz örgüye geçtiğiniz zaman simli ipinizi bırakın ve sadece angora ipinizle devam edin. Şimdi arkadaşlar bu şekilde belli bir boya gelene kadar örgümüzü örelim, hırkamızı örelim, ardından tekrar görüşelim. Şimdi hırkanın boyunu bayağı bir ördük arkadaşlar. Artık yaka kesimine geçmemiz gerekiyor. Bakın daha kol ayrımı yapmadım bu aşamada. Kolu da yaklaşık bir 3-4 santim kadar sonra ayıracağız. Şimdi arkadaşlar bakın hırkanın gövdesinin uzunluğu, bakın yine birlikte ölçelim sizinle. Bakın hırkanın boyu arkadaşlar 38 santimde. Yalnız bakın ben patı daha uzun ördüm. Şimdi bakın patın boyu ise bakın 40 santimde. Şimdi arkadaşlar bakın hırkanın gövde bölümünün ilmeklerinin dokusuyla patın dokusu bir değil. Pat daha sıkı. Hem 2 kat ip olmasından kaynaklanıyor. Hem de arkadaşlar bakın buraya lastik yaptık. Ayrıca düz ördüğümüz ilmekleri çaprazlayarak aldık. Bir de işin içerisinde simli ip var. Simli ip esnemez ama bakın angora ip esnemeye meyillidir. Şimdi kazağınız hırkanız bittiği zaman arkadaşlar patınızın boyu muhakkak hırkanın boyundan yaklaşık bir 3 santim kadar daha uzun olsun. Şimdi hırkanın gövde bölümünün ilmek dokusu pattan daha gevşek olduğu için hırka bittikten sonra gerek yer çekiminin etkisiyle gerek de ütüleyeceğiz arkadaşlar biz hırkamızı. Ütülemeden kaynaklı olarak bakın bir uzama olacak hırkamızda. Dolayısıyla patı kısa tutarsanız bu bölge büzüşür. Şimdi patı nasıl daha uzun yapacaksınız? Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi bakın 3-4 sırada bir ya da 4-5 sırada bir hırkanızı örüyorsunuz ya arkadaşlar. 3-4 sırada bir yahut duruma göre 4-5 sırada bir sadece patı örün. Bakın onu da ne şekilde yapacaksınız? Hemen onu da bir göstereyim size. Şimdi bakın direkt patı örmeye şu şekilde bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bir ters bir düz örüyoruz. Düzleri örerken çaprazlayarak örüyoruz biliyorsunuz. Bu arada kameranın içindeyim değil mi? Evet. Şimdi bakın hemen patı hızlı bir şekilde birlikte örelim. Şimdi patı örüp
Gövdeye geldiğimiz zaman gövdeye geçiş yapmayacağız arkadaşlar. Şurada bir saniye arkadaşlar, şu ilmeği yeniden örmem gerekiyor. Çünkü simli ip örülmedi. Şimdi gövdeye geçmeyeceğiz, geri dönüş yapacağız. Yani patı öreceğiz, geri dönüş yapacağız, bir daha öreceğiz. Dolayısıyla pata fazladan bir sıra gitmiş olacağız. Hemen ben bir size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Örmeyeceğim şu an çünkü yaka kesimini göstereceğim size. Ama nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bakın arkadaşlar, patı ördünüz. Son 2 ilmekteyiz. Hemen patımızı birlikte bitirelim. Bakın düz ilmekleri çapraz almaya devam ediyorum. Bakın patı ördükten sonra arkadaşlar gövdeye geçmem gerekiyor normal koşullarda. Gövdeye geçmeyin. Örgünüzü ters çevirin ve patı yeniden örün. Şimdi patı yeniden öreceğiniz zaman arkadaşlar patın bu ilk ilmeğini örmeyeceksiniz. Bakın bizim karşımıza gelen ilk ilmek düz. Dolayısıyla bakın ipim arka tarafta. İlk ilmeği sadece sol şişimden sağ şişime alıyorum. Ardından şimdi normal koşullarda bir sonraki ilmeğim ters olduğu için bakın ipimi normalde buradan geçirmem gerekiyor. Ama bu defa buradan değil, bakın şu şekilde sıkı bir şekilde tekrar göstereyim. Şişimin bakın üzerinden atıyorum. Şişimin üzerinden attığım zaman bakın burada arkadaşlar bir ters V şekli oluşuyor. Bakın ilmeğin normalde şekli bu ama ben bunu üzerine asılıp ön tarafa aldığım zaman şu şekilde bir çift ip oluşuyor. Şimdi patınızı normal ters düz ters düz şeklinde örmeye devam edeceksiniz. Döndüğünüz zaman bakın bu gördüğünüz 2 adet ilmek sizi şaşırtmasın. Bu ikisini bakın normalde bunu benim ters örmem gerekiyor döndüğüm zaman. Bu ikisini şişime birlikte geçirerek bir örüyorum. Lütfen patlarınızı dediğim gibi 3-4 sırada ya da 4-5 sırada duruma göre ölçerek devam edin. 3-4 sırada yine dediğim gibi 4 yahut 4-5 sırada bir sadece patınızı örerek kısa satır yapın. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz şimdi pat örmeyeceğiz yeniden. Yani kısa satır yapmayacağız. Ben size yaka kesimini göstereceğim. Şimdi bakın patı ördük. Yaka kesimini yapmak için lütfen öncelikle patınızı örün. Patın içerisinden kesme işlemi yapmayın. Pattan sonraki 2 ilmeği öreceğim ama 2 ilmeği keseceğim. Ama bakın şimdi benim patım sağ tarafta kalıyor. Dolayısıyla benim buradaki ilmekleri sola doğru kesmem lazım. Bakın ilmeklerimin yönü zaten sola doğru keseceğim şekilde hemen sıradaki 2 ilmeğin birlikte içerisinden geçiyorum. Tabii simli ipimi hemen bırakayım. Bakın 2 ipi birlikte örerek kesme işlemini yapıyorum. Ardından sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Diğer patın kesimini de göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Diğer patımıza kadar geldik. Bakın gövdenin bitmesine son 2 ilmek kala durduk. Çünkü neden? Bu 2 ilmeği kesmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bizim patımız sol tarafta kalıyor. Dolayısıyla bizim sağ tarafa doğru kesme yapmamız lazım. Diğer patımız arkadaşlar sağ tarafta kaldığı için sola doğru kesmiştik. Patın yönünün patın olduğu tarafın tam tersi yönüne ilmeklerinizi keseceksiniz. Şimdi bakın ne dedik? Patımız sol tarafta, sağa doğru kesmemiz lazım. Bunun için önce benim bir ilmeklerimi çevirmem gerekiyor ki sağa doğru kesiş yapabileyim. Bakın ilmeklerimi çevirdim. 2 ilmeği sıradaki son 2 gövdeye ait olan son 2 ilmeği bakın sağa doğru tek seferde örerek kestim. Şimdi arkadaşlar ardından normal patınızı örmeye devam edeceksiniz. Şimdi özür dilerim. Yakanın kesme sıklığı da şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle örgünüzün düz yüzeyi size dönükken lütfen yakayı kesin. Yani örgünün haroşa tarafında lütfen kesme işlemi yapmayın. Çünkü yaka bölümü aksi halde düzgün görünmez. Şimdi ne dedik? Öncelikle örgünün düz yüzeyi size dönükken keseceksiniz ama bakın bir ön yüzey size dönükken kestiniz ya arkadaşlar. Bir sonrakinde kesmeyeceksiniz. Ondan sonrakinde keseceksiniz. Yani bu durumda sanırım 6 sırada bir
kesme yapmanız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi toplamda 15 ilmek keseceğiz. Düz yüzey bize dönükken keseceğiz. Düz yüzey bize dönükken bir sırada kestik ya arkadaşlar, bir sonrakinde kesmeyeceğiz. Ondan sonrakinde keseceğiz. Bakın bu şekilde kesmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir miktar örelim arkadaşlar. Ardından kol ayrımını birlikte yapacağız. Hırkanın boyu 38 santime ulaştığında hatırlarsanız artık yaka kesimini yapmaya başlamıştık. Düz sırada kesimleri yaptık. Düz sıranın birinde yaka kestiysek bir sonrakinde kesmedik. Bir sonrakinde yine kestik, bir sonrakinde kesmedik. Bu şekilde devam ettik. Ama hep kazağın düz tarafı bize dönükken, yani düz tarafını örüyorken kesimlerini yaptık. Şimdi arkadaşlar, hırkanın yine boyu yaklaşık 42-43 santime ulaştığı zaman bu defa düz olarak örmeyi bıraktım. Yani daha önceden hep hatırlarsanız düz olarak aynı iple git gel şeklinde devam ediyorduk. 42-43 santime ulaştığında ise bakın yine aynı şişle birlikte örmeye devam ettim. Çünkü ben 3 parçanın da, yani 2 ön parçamız olacak, bir de arka parça olacak. Bu 3 parçanın uzunluğunun aynı olabilmesi için yine birlikte örmeye devam ettim ama bakın bu defa sadece her bölüm için, yani iki yan, bir de arka parça için her birini ayrı iplerle ördüm. Yani siz dilerseniz bakın bu parçaları tek başlarına örüp daha aynı uzunluğa gelene kadar örüp ardından birleştirebilirsiniz. Ama ben boylarının aynı olması için tek tek böyle sıra saymaktansa ya da ölçmektense birlikte örmeyi, aynı şiş üzerinde birlikte örmeyi tercih ettim. Sadece bakın her parça için, mesela bakın bu benim ön parçalarımdan biri. Bunu ayrı bir iple ördüm. Ardından arkaya geçtiğimde bakın ayrı ipim var ve diğer yana geçtiğimde ayrı ipim var. Bu arada arkadaşlar kol kesmedim. Çünkü düşük omuz yapacağımız için bu hırkada kol kesmiyoruz. Sadece yapacağınız tek şey ilmekleri birbirinden ayırmak. Ardından arkadaşlar bakın örmeye devam ettim bu şekilde. Dediğim gibi hiçbir şekilde kol kesmedim. Yalnız yaka kesimini lütfen unutmayın. Yakada pat hariç, patın dışındaki ilmekler 35 adet ilmeğe düşene kadar kesmeye devam ettim. Bakın şu an benim yan parçalar, yani öne ait olan iki ön parçada patlar dışında 35'er adet ilmeğim kaldı. Patları da dahil edersek patlarımız da hatırlarsanız bizim 16 ilmekten oluşuyordu. Şu an bakın her ön parçamda benim 51 adet ilmek var. Ama dediğim gibi patı karıştırmayın. Patın dışında 35 adet ilmeğim kaldı her iki ön parçada. Şimdi ön parçalar, bakın kesmeye devam ettim. Ön parçalar, şöyle diyeyim size arkadaşlar. Hırkamın boyu benim yaklaşık olarak, şöyle bir size ölçü vereyim. Bakın şu an benim 67 santimde. 67 santime geldikten sonra artık arka parça için yaka kesimine geçeceğiz. Şimdi bunun için yine ön parçaları örmeye devam edeceğiz. Sadece arka parçada kesim işlemi yapacağız. Şimdi ben şu ön parçayı örüp geri geliyorum. Arkanın kesimine birlikte başlayalım. Arka parça hatırlarsanız 100 adet ilmekten oluşuyordu. Şimdi bakın biz boyun bölümünü, boyun oyuntusunu kesmek için öncelikle sağdan ve soldan 41 adet ilmeklerinizi ayırın. Bakın ben şu şekilde işaretleyicimi taktım. Bu aradaki 18 adet ilmeği öncelikle tek seferde keseceğiz. Ardından arkadaşlar her sırada, daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim.
Kesim işlemini yaptıktan sonra artık bu parçayı ve bu parçayı ayrı ipliklerle örmeye devam edeceğiz. Çünkü aradaki ilmeklerimizi kesmiş olacağız. Şimdi kestikten sonra arkadaşlar sırayı tamamlayıp geri döndüğümüzde 3-2-1 şeklinde kesmeye devam edeceğiz. Yani bir sonraki sırada 3 adet keseceğiz yine yaka bölümünden. Ondan sonraki sıra 2 adet keseceğiz. Ondan sonraki sırada 1 adet keseceğiz ve son olarak artık hırkamızı bitireceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, bir de şu hususu belirteyim size arkadaşlar. Ben ilmekleri birbirinden kol oyuntusu için ayırdıktan sonra toplam 23 santim örmüşüm. Bu konuda bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar bakın, ilmekleri birbirinden ayırdıktan sonra artık bu her bir parça birbirinden bağımsız parçalar olarak örülmeye devam edilecek. Yalnız bakın, her defasında ilk ilmeklerinizi artık bu arka parça ama bakın ayırmış olduk birbirinden. Her defasında bakın ilk ilmekleri lütfen örmeyin. Yani yan parçaların, daha doğrusu ön parçaların, zaten şuradaki ilk ilmeklerini örmüyorduk hatırlarsanız. Bir sonraki sırada bakın şuradaki ilmekler birinci ilmek olacağı için bunları da örmeyeceğiz. Yahut aynı şey arka parça için de geçerli. İlk ilmeklerinizi artık her bir parçada örmeyeceksiniz. Bir de bakın, düz sırayı örerken evet bütün ilmeklerinizi düz olarak örün. Ama ters sıraya geçtiğinizde bütün ilmeklerinizi ters olarak, yani haroşa olarak örmeye devam edin. Ta ki son ilmeğe gelene kadar. Son ilmeğe geldiğiniz zaman lütfen son ilmeklerinizi düz olarak örün. Yalnız burada son ilmekleriniz eğer pata denk geliyorsa pat için tabii ki bu husus geçerli değil. Sadece bu bildiğimiz gövde kısmındaki ilmekler için geçerli olan bir kural. Şimdi arkadaşlar bakın, bu 18 ilmeğimizi ayırdık. Şu an bizim sağ tarafta 41, sol tarafta da 41 adet ilmeğimiz var. Şimdi bu 41 adet ilmeğimizi öncelikle öreceğiz. Ardından aradaki 18 ilmeği tek seferde keseceğiz. Şimdi bu ilmeklerimizi öncelikle bir örelim arkadaşlar. 41 adet arka parçaya ait olan bakın 41 adet ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi de bakın az önce çıkardım. Şimdi buradaki arkadaşlar sıradaki 18 adet ilmeği sırasıyla keseceğiz. Bakın hemen ilk ilmeği örüyorum. Ardından şişimle bekletiyorum. Ardından bakın bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bunu da örüyorum. Ve bir önceki örmüş olduğum ilmeği bu son örmüş olduğum ilmeğin üzerinden bakın şu şekilde atlatıyorum. Ardından bir sonraki ilmeği örüyorum ve yine bir öncekini bunun üzerinden atlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben hep tığla yapıyorum biliyorsunuz. Bana tığ daha kolay geliyor. Bakın hemen bu ilmekleri normal düz örer gibi örüyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırarak kesme işlemini yapıyorum. Sizler tığla da yapabilirsiniz, şişle de yapabilirsiniz. Bana tığ daha kolay geldiği için daha seri hareket edebiliyorum çünkü tığla. Bakın bu şekilde hemen hızlı bir şekilde 18 adet ilmeğin tamamını bakın kesiyorum. Bu arada arkadaşlar örgümün düz tarafındayım. Kesme işlemlerini örgümüzün düz tarafı bize dönükken, yani düz tarafını örüyorken yapacağız. Bakın hemen kaç adet ilmeğim kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde kesersem eğer. Burada arkadaşlar çok sıkı yapmayın lütfen. Kasma yapmasın. Normal ördüğünüz sıkılıktan bir tık gevşek olacak şekilde kesmelerinizi lütfen yapın. Şimdi bakın arkadaşlar, son ilmeğim. Ama tabii ki bu ilmeği bu tarafa alabilmem için hemen sıradaki ilmeği de kesip bu ilmeği artık diğer tarafa ekleyeceğim. Dolayısıyla bakın şişimin bu tarafında da yine 41 adet ilmek kalmış olacak. Bakın bundan sonraki ilmekleri arkadaşlar, bakın bu tarafta da artık şu an 41 adet ilmek var. Bu ilmeklerin tamamını bakın sıra sonuna kadar öreceğiz. Kesme işlemlerinizi arkadaşlar dediğim gibi örgünüzün düz yüzeyini örerken lütfen yapmaya dikkat edin. Bundan sonraki ilmekleri bakın şu şekilde dümdüz öreceğiz. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar
örmeye devam edelim. Ardından arka sıraya geçtiğinizde bakın bu ipim artık arka parçanın bu tarafına ait olan bir ip. Bakın ters yüzeye geçtiğinizde buraya kadar kesme işlemi yaptığımız yere kadar öreceksiniz. Ardından buraya geçtiğiniz zaman arkadaşlar yeni bir ipe geçeceğiz. Bakın isterseniz bu sırayı bir tamamlayalım. Bu tarafın haroşasını da ters örgüsünü de tamamlayalım. Bu parçaya geçtiğimizde ipimizi birlikte başlayıp devam edelim. Bakın arka parçanın bakın ilk 41 adet ilmeğini ördüm. Arada bizim 18 adet bakın kestiğimiz bu bölüm var. Ardından diğer 41 adet ilmeğimiz geliyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik bir önceki sırada? Artık her ne kadar bu iki yakanın, daha doğrusu boynun bu iki tarafı arka parçaya ait olsa da artık bunları ayrı ayrı öreceğiz. Ayrı ayrı iplerle devam ettireceğiz dedik. Bakın 41 adet ilmeği ördükten sonra bakın bu ipi burada bırakıyorum. Artık yumağımın bakın içinden yeni bir ip çıkardım. Nerede? Şurada ucu. Tamam. Şimdi bakın hemen buradan bu ilmeğimi, bu ipimi bir geçireyim. Bakın hemen ilk ilmeğimin altından bakın şu şekilde, hatta ilmeğin içinden dahi geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ilmeğin içinden arkadan öne doğru geçirelim. Buraya güzel böyle sağlam bir düğüm atalım. Bakın hemen düğümümüzü attık. Şimdi 18 adet kesmiştik. Ne dedik arkadaşlar? İlk etapta 18 adet keseceğiz. Ondan sonra bakın boyun bölümünün sıra başlarında 3, 2, 1 şeklinde keseceğiz. Yani bu sırada 3 keseceğiz, bir sonrakinde 2 keseceğiz, bir sonrakinde 1 keseceğiz. Yalnız bakın 3 taneyi bu taraftan kesmedim. Çünkü bu tarafın 3 adet kesme işlemini arkadaşlar bu sırayı dönüp buraya geldiğimde, çünkü sıra başlarında kesme işlemi yapmam lazım arkadaşlar. Sıra sonunda yapmıyoruz. Buna dikkat edin. Burada sıra başındayım. Onun için 3 adet kesmemi bakın burada yapacağım. Hemen şöyle bir iplerimi yaklaştırayım. Bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ters taraftayım arkadaşlar. Onun için ters olarak öreceğim. Bakın sıradaki ilmeği ters olarak ördüm ve bir önceki ipimi bu ipin üzerinden kaydırdım. Bakın bir adet kesme yaptım. Hemen yine bir adet daha örüyorum ve önceki ipi bunun üzerinden bakın atlatıyorum. 2 adet kesme yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Toplam bakın 3 adet kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi bakın bu sırayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Ardından bu düz sıraya geldiğimizde bu defa burada kesme işlemi yapmayacağız. Çünkü bu defa düz sırada boyun bölgesi bu kesimin sıra sonuna denk geliyor arkadaşlar. Biz sadece sıra başlarında kesme işlemi yapacağız. Yani bir sonraki sıraya geçtiğimizde bu tarafı, şu an sol tarafımda kalan bölümü dümdüz öreceksiniz. Diğer boynun diğer kısmına geçtiğinizde 3 adet kesmenizi yapacaksınız. Şimdi bu sırada dediğim gibi 3 adet kesmemizi yapacağız. Bir sonraki sırada 2 adet, bir sonraki sırada 1 adet kesme işlemimizi yapacağız. 1 adet kesme işlemini yaptıktan sonra artık zaten hırkamızı tamamlamış olacağız. Bu arada arkadaşlar bakın ben arka parçayı örüyorum ama bakın benim şişimin devamında ön parçalar var. Arka parçaları ördüğüm süre zarfında ön parçaları örmeye devam edeceğim. Aksi halde arkadaşlar hırkanın arka tarafıyla ön tarafı arasında bir uzunluk farkı oluşur. Dediğim gibi siz dilerseniz bu parçaları ayrı ayrı da örebilirsiniz. Ama ben bu şekilde birlikte örmeyi tercih ediyorum. Şimdi dediğim gibi şu an 3 kestik. Bir sonraki sırada 2 ve son sırada da 1 kesip geri geliyor. Arkadaşlar omuz birleştirme aşamasına geldiğimiz için bakın her bir parçayı artık ayrı bir şişe geçirdim. Öncelikle size şöyle bir göstereyim. Bakın kol ayrımımız burada başlamıştı. Kol ayrımını yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yakanın
kesimini yapmaya, ilmek kesimini yapmaya devam ettim. Bakın lütfen siz de unutmayın. En son patlar hariç ön taraflardaki ilmek sayım benim 35'e düştü. Dediğim gibi patlar hariç. Şimdi arka parçanın şu şekilde boyun oyuntusunu kestikten sonra arkadaşlar, hatırlarsanız ilk etapta 18 ilmek kestik. Ardından bakın bir bu taraftan bir bu taraftan 3'er ilmek, ardından bir sonraki sırada 2'şer, ardından da birer ilmek kesmek suretiyle bu her iki yandaki ilmek sayımızı da yine ön tarafla eşitlemek adına 35'e kadar düşürdük. Şimdi arkadaşlar artık omuzları birleştirmemiz gerekiyor. Bakın omuzları her iki parçayı da birlikte örerek birleştireceğiz. Bakın bunun için öncelikle şunu bir çıkarayım arkadaşlar, bu burada kalmış. Öncelikle şu bir adet birleştirmemi size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın, örerek birleştireceğiz. Bunun için öncelikle örgünüzü şu şekilde bir ters çevirmeniz gerekiyor. Yani düz yüzeyler içte kalacak şekilde. Bakın şu her iki ilmeği birlikte örmek suretiyle birleştireceğiz. Yalnız arkadaşlar bakın, omuzları birleştirerek keseceğiz ama patı kesmeyeceğiz. Patı bir miktar daha örmeye devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz derseniz arkadaşlar, bakın şu arka parçada boyun kestiğimiz bölüm var. Bunun üzerini de patla kapatacağız. Yani bunun yarısını sağ taraftan gelen patla, diğer yarısını sol taraftan gelen patla kapatacağız. Dolayısıyla her iki taraftaki patları örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben hemen şu şekilde nasıl bir keseceğimizi size göstermek istiyorum. Şimdi dediğim gibi örme tekniğiyle yapacağız. Şimdi kullanacağım ip, kesme için kullanacağım ip, bakın hırkanın arka yüzeyine ait olan ip. Neden? Çünkü ön yüzeyinde bulunan ipi bakın patlarımın başlangıcına kadar ördüm, patlarımda bıraktım. Burada kesip bitirdikten sonra ne dedik? Patlarımızı örmeye devam edeceğiz dedik. Dolayısıyla bakın ön taraftaki hırkanın ön tarafındaki ipi şu şekilde bakın buradan başlayıp ördüm ve patımın ilk ilmeğini de ördüm ve burada bıraktım. Geri kalanları şimdi keseceğiz. Ne dedik? Hırkamızın arka parçasının düz yüzeyi, bu da hırkamızın diğer ön tarafının düz yüzeyi. Yani düz yüzeyler şu şekilde yüz yüze bakacak. Biz ters taraflar bize dönük şekilde örmemizi yapacağız. Bakın ön parçanın ters yüzeyi ve bu da arka parçanın ters yüzeyi, dışta kalan yüzeyler. Şimdi bakın bunu nasıl keseceğiz arkadaşlar? Daha önce ben baklava desenli ajurlu bir kazak yapmıştım. Bu yöntemi orada göstermiştim size. Bakın tekrar aynısını yapacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın ön şişin ilk ilmeğinin içerisinden geçiyorum. Aslında bunu keşke bir şişle yapsaydım. Şöyle bir evet, şu şişimi alayım arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğin içerisinden geçtim. Ardından bakın devam ediyorum. Arkadaki ilmeğin de içerisinden geçtim. Hemen ne yapıyorum? Bu ikisini birlikte örüyorum. Bakın şu şekilde birlikte ördüm. Ve bu iki ilmeği de bakın şu şekilde serbest bırakıyorum. Tek ilmeğe düşürdüm arkadaşlar burayı. Ardından sıradaki ilmeklerin her ikisinin de şöyle şu ilmeğimi bir çevirmem gerekecek arkadaşlar. Bakın her iki ilmeğin de içerisinden önce öndeki şişin ilmeğinin içerisinden geçtim. Ardından arkadaki şişin ilmeğinin içerisinden geçtim. Bakın her ikisinin de içinden geçtim ve yine bu iki ördüğüm ilmeği serbest bıraktım ve ardından bakın arkadaşlar arkadaki ilmeği, şu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi ben size göstermek için şişi almıştım elime. Bakın arkadaşlar şurayı bir düzeltmem gerekecek. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir düzeltelim burayı. Evet.
Ben yine tığla devam edeceğim. Çünkü tığla alıştığım için arkadaşlar tığla daha rahat yapıyorum ama şöyle bir tığlarımı önüme almam gerekiyor. 4 numara tığımı evet buldum. Şöyle bakın tığla da bir hemen göstereyim size. Ama şurada bir hata oluştu. Neden ilmeğim gelmiyor? Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen tığla da yapalım. Bakın öndeki şişin ilmeğinin içerisinden geçtim. Ardından bakın arkadaki şişin ilmeğinin içerisinden geçtim. Her ikisinin içerisinden de bakın ipimi çıkarıyorum ve bu ilmekleri artık serbest bırakıyorum. Ve bakın öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Şu öndeki ilmeğimi bir çevirmek istiyorum. Bakın öndeki şişimin ilmeğinin içerisinden geçtim. Devam ediyorum. Arkadaki şişin ilmeğinin içerisinden de geçiyorum. Ve her ikisinin içerisinden aynı anda bakın ip çıkarıyorum. Ve bu ilmekleri artık serbest bırakıyorum. Ardından çok sıkmayın arkadaşlar. Omuzda kasılma yapar yoksa. Ardından bakın öndeki ipi arkadaki ipin içerisinden kaydırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın zaten hırkanın arka parçasında 35 ilmeğimiz vardı. Ön parçasında da 35 ilmeğimiz var. Dolayısıyla ilmek sayımız eşit olduğu için kesme işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Artan ilmeğiniz olmayacak. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. En son ilmeği, sonuncu ilmeği yine birlikte keselim. Bakın son ilmekleri de birleştirdikten sonra şöyle bir ilmeğimiz açıkta kalıyor. Bunu da ne yapacaksınız? Bakın şu şekilde bir adet zincir çekin. Ardından gizleyebileceğiniz kadar bir miktar ipinizi bırakıp ipinizi kesin. Bakın hemen ipimizi çekip çıkardık. Burayı da güzelce şu şekilde düğümleyin. Daha sonra şu birleştirme hattının içerisinden bakın şöyle ufak bir tığ alayım size bir miktar göstereyim. Bakın şu birleştirme hattının içerisinden dış tarafa çıkarmadan şu şekilde gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir miktar göstereyim size. Ben daha sonra bunu gizlemeye devam edeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bakın hırkanın her iki yanını birleştirdik. Sadece patlarımız kaldı. Patlarımızı kesmeyeceğiz. Bakın birleştirmemizi ters yüzeyden yapmıştık. Hemen hırkamızın şu şekilde bir düz yüzeyini çevirelim. En azından bir birleşme noktasını göstereyim arkadaşlar size. Bakın bu şekilde birleştirdiğimiz zaman incecik bir çok kibar bir iz oluşuyor arkadaşlar. Kaba bir dikiş izi oluşmuyor en azından. Bakın hırkamız bu şekilde bir miktar patları da örmeye daha devam edeceğiz. Tabii ben şu an iplerimi daha açamadım arkadaşlar. Ama size şöyle hızlıca bir göstermek istiyorum. En azından bir kısmını da olsa şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle ipleri daha sonra düzelteyim. Çünkü her yumaktan 2 adet yumakla devam ettim ve her birinin içerisinden ikişer adet uç çıkardığım için arkadaşlar çok ipler şu an karman çorman oldu. Bakın şöyle bir göstereyim size en azından. Şimdi birleştirmemizi de yaptık. Ne dedik? Patlarımıza, bakın patlarımız burada ama patlarımızı daha kesmedik. Patlarımızı bir miktar daha örmeye devam edeceğiz. Eşit miktarda öreceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Şu boyun bölgesinin ortasında her iki patımızı da birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar patlarımızı ayrı ayrı bir miktar örelim. Ardından geri gelelim. Nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim size.